Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah ben de. Açıkçası dersin başta bizi çok sarstı. İstifadeli bir ders olacağına eminim ama Rabbim inşallah duyduklarımızı hayatımızda amel etmeyi bizlere nasip etsin. Çok uzatmayayım, buyurun isterseniz. Estağfurullah, amin inşallah. Ee, Ders hazırlarken beni de epey sarstı. Dinlerken sizi de sarsacağına eminim. Ama biraz sarsılmaya ihtiyacınız var. O yüzden bu dersi hazırladım. Bana belki biraz kızabilirsiniz. Bazı konuları çok sert bir şekilde ifade ettiğim için. Ama çok üzgünüm. Başka şekilde içimizde bir şeyler harekete geçmiyor. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım inşallah. Şimdi bugün demir parmaklıklar ardında direniş yani aslında Filistinli kadın mahkumları konuşacağız. E, Aslında bu konuyu seçme sebeplerimden birisi şu an hali hazırda gündemde Filistinli esirlerin idamı var biliyoruz ki ne yazık ki. E, Ve bu konu gündemdeyken aslında e, Filistinli mahkumların idamdan önce de hani yaşadıkları, idam edilmeden de yaşadıkları ve belki de ölümden beter olan bazı hususlar var. Bunları bilmemiz gerektiğine inanıyorum. E, Bu şekilde. Şimdi gözaltı oranlarından bahsedeceğim biraz. 7 Ekim'den önce bu hapishanelerdeki şartlar şu ana göre nispeten daha hafif durumda, daha iyi demeyeyim. 7 Ekim'den sonra tutuklulardaki özellikle kadınların tutukluluğunda çok ciddi bir artış olmuş. E, 700'den fazla kadın gözaltına alındı. Şimdi şöyle bir durum var. Araştırırken 700 bana biraz az geldi. Şimdi şöyle az geldi, yanlış anlaşılmayayım. Ben bu kadar az kişiyi tutukladıklarına inanamadım. Çünkü her şeyi çok abartıyorlar malum. Bunun sebebi de şuymuş. Biz 700 tanesini biliyoruz. Çünkü Gazze'deki tutuklulardan haberimiz yok. Yani hiçbir şekilde bilgi alamıyoruz. Ne gibi bir durum var, işte ne kadar kadını tutukluyorlar ya da kaçırıyorlar bilemediğimiz için Gazze dışındaki Filistin'deki bölgelerden 700'den fazla kadının gözaltına alındığını biliyoruz. Ve şimdi şöyle bir durum var. Tabloyu incelediğim zaman bir tablo var. Bu tabloda genelde hep işte kadın tutuklu sayısı 60 civarında oluyormuş. Yani 60'ın üzerine çok çıktığını görmedim. Ama Nisan 2026 yani bu ayın başından itibaren şu an 90 tane kadının aktif olarak tutuklu olduğunu biliyoruz ki bu sayı normalin yani normalin demeyeyim ama genel seyrin çok üzerinde. Bunun da artık bu hani mevcut gündemdeki savaş vesaire konularıyla yine hani insanları hissettirmeden, bize fark ettirmeden arttırıldığına inanıyorum. Şimdi devam edelim. Sırayla böyle arada bazı mahkumlardan bahsedeceğim. Daha doğrusu Filistinli direnişçilerden bahsedeceğim. Ve onlar üzerinden, onların yaşadıkları üzerinden de biraz hapishanelerin şartlarını, koşullarını inceleyeceğiz. İlk direnişçimiz Marah Bekir. Kendisi İsrail Mahkemesi'nin işte bıçaklı bir saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanıyor. Ama şöyle bir durum. Yani okuluna gidiyor Marah Bekir her zamanki gibi. 12 Ekim 2015'te. Daha sonra okulundan çıkıyor ve hani herhangi bir eylemi yok. Yani neye dayanarak bıçaklı saldırı planladığını da söylemiyor işgalci terör örgütü. Tutukluyorlar Marah Bekir'i ve 8,5 yıl hapis cezası veriyorlar kendisine. Kendisi şeyle birlikte serbest kalıyor. Bu Aksan tufanından hemen sonra bir ateşkes olmuştu ya 4-5 günlük yaklaşık. O ateşkeste de hani esir takası olmuştu. İşte Hamas'ın iade ettiği esirlere karşılık Filistinli mahkumlar serbest bırakılıyordu. Marah Bekir o zaman şey yapıyor, serbest kalıyor. Kendisine çıktıktan sonra şey soruyorlar işte ne yapacaksın özgürlüğüne kavuştun bundan sonra ne planlıyorsun diye.
O da diyor ki yani üniversite eğitimime devam etmek istiyorum ama ekstra olarak hukuk okumak istiyorum diyor. Şimdi bunun altında da şöyle bir şey yatıyor. Kendisi hapishane şartlarını vesaire de gördüğü için bunun uluslararası hukukta bir yer edinmesini istiyor. Yani bunu savunmak istiyor, bunu kanıtlamak istiyor. Bu sebeple de hukuk okumak istediğini belirtiyor. Eee, Şöyle bir açıklaması var. Bu benim çok hoşuma gitti, çok etkiledi beni. Serbest bırakılmamız Gazze'deki şehitlerimizin kanıyla oldu. Onlara selam olsun. Direnin diyorum. Allah sizi unutmayacak, sizi destekleyecek. Eee, Şimdi Aksa Tufanı'nın sebeplerinden birisi de aslında Filistinlerin özgürleşmesi, değil mi? Eee, Ve Filistinlilerin hepsi bunun inanılmaz bilincinde. Yani hapishaneden çıkan ve muhtemelen hiçbir şeyden haberdar edilmeyen bir Filistinli mahkum çıktığı ilk an Gazze'deki şehitlerin kanıyla özgür kalabildiğinin farkında ve onlara bununla alakalı teşekkür ediyor. Ve muhtemelen hapishanede çok zor şartlar altında yaşadı ama ona rağmen direnişe de devam ediyor. Yani asla direnmeyi bırakmıyor. Bundan geri durmuyor. Şimdi bir diğer Filistinli direnişçimiz var. Kendisi Hanan Belgussi. Kendisi çok tatlı gülümsemesi olan bir kadın. Özellikle bu fotoğrafını seçtim. Bence çok böyle nasıl desem hayat dolu bir gülümsemesi olan bir kadın. Ve neredeyse bütün ailesi esir Hanan Belgusi'nin. Şimdi abilerinden birisi Nail Belgusi. Kendisi en yaşlı esir olarak biliniyor Filistinlerden ve 43 yılını hapishanede geçirmiş. Eee, Bir de Ömer Belgusi var. O da 30 yılını işgal şeylerinde, hapishanelerinde geçiriyor. Yani kendisi bu iki abinin kız kardeşi ki kendisi de hapiste kalmış bir müddet. Ve 4 tane çocuğu. Aslında burada 2 tane yazılıyor. Ama bazı kaynaklarda da 4 tane evladının hala hapiste olduğunu duydum. 4 oğlunun. Ve bir de şehit halası aynı zamanda yani yeğeni şehit birisi. Kendisinin adı da Salih. Allah rahmet eylesin. Böyle bir kişi kendisi. Ve 59 yaşında. Tutuklanma sebeplerinden birisi, tutuklanma sebebi yok. İdari tutukluluk diyorlar. Buna İsrail bu şekilde bir sebep sunuyor. İleride konuşacağız idari tutukluluğun ne olduğunu. Ve kendisinin bir açıklaması var çıktıktan sonra. Esir kadınlar özgürlük bekliyor, azap çekiyorlar, üzerlerinde büyük baskı var, bize karşı aşağılayıcı her şeyi uyguluyorlar. Ancak biz her şeye rağmen başımızı dik tutuyoruz, direniyoruz. Allah'ın izniyle direnişçilerimiz tüm esir kadınları özgürlüğüne kavuşturacak, hapishaneleri boşaltacak. Yani müthiş bir irade, müthiş bir duruş. Yani ne söyleyebilirim bilmiyorum ama her çıkan esir fark ediyorsanız şeye direnmeye devam edeceğini söylüyor. Yani direnişi vurguluyor. Eee, Bir de videosu var çıktıktan sonra böyle çok özgür oldukları için böyle sloganlar atıyorlar kalabalıkla birlikte, onları karşılayan kalabalıkla birlikte. Hemen o videoyu bir açayım. Video görünüyor herhalde. Video izleniyor mu şu an acaba? Hayır hocam, şu an yok. Bir Tamam, saniye. şu an gelecek gibi aslında. Basıyorum ama devam etmiyor sanırım. Bir Yok, saniye. hayır, olmuyor, evet. Neyse tamam. Çok üzerinde şey yapmayacağım. Burada böyle birlikte sloganlar atıyorlar kalabalıkla birlikte. Özgürlük ve direniş sloganları. Daha sonrasında da işte az önce söylediğimiz açıklama var ya, şu ifade bu cümleyi kuruyor. Ve işte geride bıraktığı kadınların olduğundan söz ediyor. Şimdi burada bir
çok kısa es vereceğim. İdari tutukluluktan bahsedeceğim. İdari tutukluluk İsrail'in aslında hiçbir sebebim yok. Seni hapse atmak istiyorum. Bunu şey yapıyorum, uyduruyorum demesinin bir başka yolu. Yani hiçbir şekilde mesela bu idari tutukluluk kararı verdiği zaman bu Filistinliler şey yapamıyorlar, kendilerini savunamıyorlar. Kendilerini neyle suçladıklarından da haberleri olmuyor. Direkt İsrail sebepsiz şak diye alıyor 6 aya kadar hapse atıyor. Sonrasında da şey yapıyor. Genelde işte askeri mahkemeye sevk ediyor. Ve mesela bir Filistinlinin bunun haberi yok. Yani neyle suçlanıyorum? Neye göre savunma yapacağım mesela mahkemede? Hiçbir şekilde bilgisi yok. Sonrasında mahkemeye sevk ediyorlar. Mahkemede de işte 5 yıla kadar hapis sürelerini uzatabiliyorlar. Yani yoktan yere Filistinlerin hapis yatmasına sebep olan bir şeyleri var. Yasaları var diyeyim. Hanan Belgussi de bu şekilde hapse atılanlardan birisi. Devam edelim. Revan Ebu Ziyade var. Revan Ebu Ziyade de aslında hani başta demiştik ya Marah Bekir, onunla aslında aynı çıkanlardan birlikte çıkmışlar. Hatta bu fotoğraflardan birisinde Revan Ebu Ziyade var ama hangisi o bilmiyorum. Net bir fotoğrafını bulamadım. Şimdi kendisi de yine 2015'te tutuklanıyor. 9 yıl hapis cezasına çarptırılıyor ve Ramallah'a bağlı Beytulli kasabasından bir kardeşimiz. Kendisi 7 Ekim'den sonra Filistinli mahkumlara yönelik baskıların çok ciddi derecede arttığını söylüyor. Eee, Bir de geride böyle şey diyor, parmaklıklar ardında yine mahkum kadınlar bıraktık diyor. Aynı Hanan Belgussi gibi. Ve bir mesajının olduğunu söylüyor. Mesajının da hani İsrail hapishanelerinden kurtulmak ve oraları boşaltmak. Yani Revan Ebu Ziyade'nin hayatındaki amacı İsrail hapishanelerini boşaltmak. Yani oradan çıkıyor ve diğer kardeşlerini de özgür bırakmak gayesiyle hayatına devam edeceğini söylüyor. E, Devam edelim. Şimdi asıl buradan ilerleyeceğim. Hadel Şatara diye bir Filistinli kadın var. Kendisi direnişçi birisi. Şimdi bir El Cezire'ye bir röportaj vermiş. Röportajı buraya koyamadım. Çünkü röportaj yaklaşık 20-25 dakikalık bir röportaj ve İngilizce. Ama ben röportajın içerisinden onun ifadelerini aldım ve onun bahsettikleri üzerinden aslında Filistin'deki hapishanelerin koşullarını birazcık konuşalım istiyorum. Öncelikle Hadaş Şatara'dan birazcık bahsedeyim. Kendisi 30'lu yaşlarının başında bir hanımefendi ve 30 Haziran 2024'te tutuklanıyor. Şimdi tutuklanma sebebi kendisinin böyle halkı işte direnişe sevk etmesi, galeyana getirmesi, işgalci terör örgütü karşıtı propagandalar yaptığını söylüyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Kendisi Danon diye yani nasıl okunuyor bilmiyorum İbranice'de ama bir hapishanede kalıyor ki zaten bu bahsettiğimiz kadınların çok büyük bir çoğunluğu bu hapishanede tutuluyorlar. Bir de Haşoron hapishanesi var. Yani ikisine yayıyorlar ama ağırlık olarak Damon hapishanesindeler. Şimdi kendisi bu propagandaları yaptığı iddiasıyla işte Ürdün sınırında Filistin'e girerken tutuklanıyor bir anda. Aslında şey bile diyorlar yani bir tutuklanma değil de böyle bildiğiniz kaçırılma gibi bir hadise olmuş. Askerler tutup götürmüşler. O şekilde tutuklanmış. Ve ateşkesin yine ilk dalgasında serbest bırakılanlardan birisi. Şimdi kendisinin bazı ifadeleri var. Mesela şöyle bir şey söylemiş. Bir hapishaneden diğerine nakledildiğimiz sırada beni dövdüler. Özellikle bacaklarımın arasına vurdular. Bir diğer ifadesinde de kapı açıkken ve erkek gardiyanlar beni görebiliyorken çok aşağılayıcı bir şekilde çıplak aramaya maruz bırakıldım diyor. Şimdi bu esirlerin hepsinin ifadesine baktığımız zaman bu direnişçilerin desem daha doğru olur. Eee, Çıplak aramaya maruz bırakıldıklarını görüyoruz. Şimdi İsrail bunu neden yapıyor? Eee, Biliyor ki Filistinlilerin ve Müslümanların hassas noktası eee, bu tarz konular. İşte mahremiyet. Bunlar çok hassas olduğumuz noktalar.
Ve en çok zararı buradan verebileceğinin farkında bize ne yazık ki. İlerleyen slaytlarda çok daha ne kadar çirkinleşebileceklerini göreceğiz. Ama çıplak arama zaten neredeyse maalesef her Filistinli esir kadının maruz kaldığı bir istismar. Buna da burada yer vermek istedim. İleride daha detaylı konuşacağız inşallah. Şimdi Haday Satara'nın bu röportajında belirli ifadeleri var. Örneğin yetersiz beslenmeden bahsediyor. Kendisi işte şey diyor, bizi sistematik olarak aç bırakmaya çalıştılar. Sadece hayatta kalmamıza yetecek kadar çok az ve kalitesiz yemek veriyorlardı. Sürekli bir açlık içindeydik diyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Biz mesela işgalci terör örgütünün Gazze'ye de besin değeri düşük yiyecekler gönderdiğini biliyoruz. İşte örneğin bir süt gönderiyor ama sütün besin değeri, protein değeri olması gerekenden çok daha düşük oluyor. Aynısını hapishanelerde de yapıyor. Yani verdiği yiyeceklerin besin değeri çok düşük oluyor ki besinleri de zaten çok az veriyor. Şimdi bunun sebebi şu, bildiğimiz üzere işte bu işgalci terör örgütünün Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Bu şekilde terbiye ettiğini ifade ediyor, öyle zannediyor. Ve aslında bu bir yavaş infaz yöntemi kullandıkları. Yani bir anda işte idama götürmüyorlar da yavaş yavaş aç bırakarak, zayıflatarak yani bitkin düşürerek, hasta düşürerek maalesef canlarına kastediyorlar Filistin esirlerin. Ve dikkat etmişizdir çok ciddi kilo kayıplarıyla çıkıyorlar. Hatta böyle bazı işte böyle esirler çıkınca sanki böyle farklı birisiymiş gibi hiç tanınmıyor ya. İşte bunun sebebi bir yerde de yani sadece işkenceler değil, aynı zamanda yetersiz beslenmeye bağlı kilo kaybından oluyor. Ve şöyle bir şey var, yani verdiği besinlerde de hijyen problemleri var. Yani aslında şunu hedefliyor, eee, onlara psikolojik olarak kendilerini kötü hissettirip eee, hem de işte aynı zamanda güçten düşmelerine sebep oluyor ve hijyen de eksik olduğu için hastalanmalarına sebep oluyor ve bu hastalıklar genelde bulaşıcı hastalıklar oluyor ki esirler arasında yani zaten tedavi vesaire olmadığı için önlenemez bir şekilde yayılıyor. Şimdi buradan hemen bağlantılı olarak hijyen konusuna geçmek istiyorum. Slide ilerlemedi sanırım. Hı. Şimdi hijyen sorunlarında genel olarak bir hijyen problemi bütün hapishanelerde zaten var. Ama ve lakin kadınlar için hijyenin daha kilit noktaları var. Şimdi zaten temel bir şekilde duş almalarına, işte kişisel bakımlarını yapmalarına vesaire çok fazla izin verilmiyor. Ama dediğim gibi mesela temiz bir besin olmadığı gibi temiz bir su da yok. Temiz olmayan su hastalığa sebep oluyor. Yine bulaşıcı hastalıklara sebep oluyor, enfeksiyona sebep oluyor. Şimdi bu yayın genele açık olduğu için biraz daha üstü kapalı konuşmaya çalışacağım ama kadınsal enfeksiyonların ilerleyişi çok ciddi olur. Ve önlenmedikleri zaman hani böyle artık kadınsal kanser türlerine kadar işi götürebilir. Yaşam şeylerini, şartlarını çok ciddi derecede sıkıntıya sokar. Devamlı bir işte yorgunluk ve halsizlik ortaya çıkarır, ilerlemiş hali ve ne yazık ki her Filistinli işte kadın mahkum 6 ay kalmıyor hapishanede. 8-9 yıl kalanlar var. Az önce konuştuk. Şimdi 8 yıl boyunca tedavi edilemeyen bir enfeksiyona sahipsiniz diyelim. Bunun sonuçları ne olabilir? En iyi ihtimalle kanser olabilir. Şimdi böyle bir durum var. Ayrıyeten şimdi sadece fizyolojik sağlık olarak bakmamak lazım hijyen olayına. Psikolojik olarak da. Yani şimdi kendimizden düşünelim. 2 gün duşa girmeyince kendimizi iyi hissetmeyiz, değil mi? Yani bakımsız hissederiz. Bakımsız olduğumuz zaman da psikolojimiz etkilenir bundan. Yani kötü hissederiz kendimizi. Bu insanların
Yani net bir, veri bulamadım bununla alakalı maalesef ama tahmini böyle aylarca yani 5-6 ay kadar mesela hiç duş almadan yaşadıklarını düşünün bir insanın. Ve böyle başka insanlarla bir arada yaşıyorsunuz. Yani ne kadar kendinizi iyi hissedebilirsiniz ki? Ne kadar psikolojinizi ayakta tutabilirsiniz? Böyle bir problem. Şimdi bazı, şeyler var, mahkumların, anlatıları var. Onlardan bahsedeceğim. Bu da, şu ekranda gördüğünüz, Heden Şateri'nin ifadesi. O diyor ki saç fırçası veya tarak gibi en temel eşyaları kullanmamıza izin verilmedi. Saçlarımızı tarayabilmek için plastik yemek çatallarını kullanmak zorunda kaldık diyor. Şimdi bu Heden Şateri'nin yaşadığı bir olay. Bir başka tutuklunun yaşadığı olay da saçını 2 çatalla taramasının ardından, eee, bu çok büyük bir problem oluyor, işgalci terör örgütü için ve maalesef kadınların bir bölümüne, koğuşta bulunan taciz uyguluyorlar. Sebebi saçlarını çatalla taramaya çalıştıkları için. Tekrar ediyorum. Eee, kadınlar saçlarını çatalla taramak istedikleri için, tacize uğruyorlar. Böyle bir, ifade var ve sonrasında çatallara el koyuyorlar. Bir başka ifade, işte, mesela kaşıkla salata yapıyorlarmış, Filistinli esirlerimiz, ve salata hazırladıkları için kaşığa da el koyuyorlar. Yani salata bile hazırlamalarına müsaade etmiyorlar. Böyle bir, psikolojik, ortam, söz konusu. Şimdi bir başka başlığa geçeceğim. Eee, tıbbi ihmal durumuna geçeceğim. Şimdi az önce bahsettik, işte, belirli hastalıklar var, bulaşıcı hastalıklar var vs. Bunların hepsini bir rafa kaldıralım. Bir, kişiden bahsedelim. Bir kadın, hapse girdiği zaman, tutuklandığı zaman, kanser hastasıydı diyelim ki. Şimdi bu kanser hastası kadına, eee, normal ilaç değil, hani, eğer durumuna bağlı, evresine bağlı kemoterapi bile alması gerekebilir, bu kişinin. Ama bırakın, hani, kemoterapi vs. bunlar çok lüks. Hani, normal çünkü kanser hastalarının çok ciddi, ağrıları olur. Yani bunu hepimiz biliyoruz, ve bu ağrıları kesecek kadar bile bir ağrı kesici, en ufak yani bir, rahatlatacak bir şey, verilmiyor. Hiçbir şey verilmiyor. Yani sadece kanser hastaları özelinde değil, bunu bir örnek olarak sundum. Bütün hastalıklar ne olursa olsun, ciddiyetin ne durumda olursa olsun hiçbir şekilde tıbbi destek verilmiyor esirlere. Mesela tekrar örnek vereyim. Yani bir şeker hastası, şimdi, az önce açlık dedik. Şeker hastaları, aç kalabilir mi o kadar uzun süre? Ya da o kadar uzun süre aç kaldıkları zaman, hipoglisemiye girmezler mi? Girerler. Şeker ilaçları da yok. Ne yapacaklar? Ya da çok uzun yaşayabiliyorlar mıdır acaba şeker hastası Filistinli esirler hapishaneye girdikleri zaman? Bir hastalıktan daha örnek vereceğim. Mesela epilepsi hastası bir, kişi olsun. Girdi ve bir kriz geçirdi. Şimdi epilepsinin krizlerinin bazılarında tamam, geçirebilir, ilaçsız bir şekilde atlatabilir ama bazıları ciddi hasarlar bırakırlar. Alanı olan arkadaşlarım bilir. Eee Yani, ne oluyor peki? Epilepsi hastası bir insan kriz geçirdiği zaman hapishanede hiçbir şekilde, bir çözümü yok, bir oluru yok. O şekilde atlatmaya çalışıyor. Hader Şateri'nin ifadesi de, işte, hücrelerde hasta olan veya acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan kadınlar vardı. Ancak onlar öylece kaderine terk edildi. Hiçbir tıbbi müdahale yapılmadı diyor. O da aslında söylediklerimizi, destekler nitelikte bir, ifade, sunmuş. Şimdi benim, kendi alanım, kadın sağlığı olduğundan dolayı kadın sağlığının da üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Zaten konumuz da kadınlar olduğu için.
Şimdi gebelik ve kadın sağlığı. Az önce beslenmeden bahsettik, hijyenden bahsettik. Barınmadan bahsetmedik ama, yani barınma şartları da, eee, öyle işte, kuş tüyü yataklar falan yok yani arkadaşlar. Takdir edersiniz ki hepimiz tahmin ediyoruz. Eee, Yani %90 ihtimalle, betonda yatıyorlar ya da artık böyle demir yatakları var. Varsa o da bir lüks. O şekilde, hayatlarını devam ettiriyorlar. Şimdi bu normal bir insan için bile yeterince zorlayıcı değil mi bu saydığımız şartlar? Peki, hamile bir kadın için düşünelim. Normalde, evimizde, hamilelik süreci yaşadığı zaman bir kadın evinde İşte, bu ek destek yastıkları vesaire olduğu takdirde bile geceleri rahat uyuyamıyor, değil mi? Zorlanıyor. Bu, böyle, bütün şartlara sahip bir gebeden bahsediyorum. Şimdi bir de hapishanedeki bir gebeyi düşünelim. Yani yatağı bile yok muhtemelen ya da varsa bile yatağı ne kadar iyi bir yatak. Uyuyamıyor ama hamile. Uyuması lazım, dinlenmesi lazım ama uyuyamıyor. Beslenemiyor. Ne bebek besleniyor ne kendisi besleniyor. Ne yani bırakın vitamin takviyesini ki zaten, gebelikte vitamin takviyesi alınması gereken, olması gereken bir şeyken, normal besin dahi alamıyorlar ve şey gibi bir durum yok, hani, işte, mesela demiyorlar ki oradaki, işte, askerler, hapishane görevlileri, "A, işte, tamam biz normal, işte, diğer esirlere kötü davranıyoruz, az besin veriyoruz ama, işte, sen hamilesin, sana daha iyi davranalım, işte, sen daha çok yemek al." falan gibi bir şey yok. Yani herkese nasıl davranılıyorsa bir hamileye de öyle davranılıyor. Ki zaten, yani, hamilelik gözetecek, kadar bile vicdanlarının olmadığını, biliyoruz. Eee, Şimdi kontrol de yok. Yani, şimdi gebelik sağlıklı mı ilerliyor? Eee, Mesela bir gebelik zehirlenmesi var mı? Yani, atıyorum, bebek sağlıklı mı, anne sağlıklı mı, sağlıklı ilerliyor mu, işte, anneyi zehirliyor mu bebek, vs. vs. yani bir sürü, detayı var ve, bunların hepsi çok ciddi eziyetler. Eee, Mesela çocuk doğuyor diyelim ki, hapishane şartlarında bir yeni doğan, böyle hapishane şartlarında bir yeni doğan ne kadar hayatta kalabilir? Ki şöyle de bir durum var. Eee, Bebekleri zaten annelerine bırakmıyorlar arkadaşlar. Yani, İsrail hapishanelerinde çok ciddi bir çocuk kaçırma, şeyi var, popülasyonu var ne yazık ki. Yani, yoğunluğu var. Popülasyonu yanlış bir ifade oldu. Eee, Yani hamilesiniz, çocuğunuz dünyaya geliyor. Eee, Sonra hemen alıyorlar çocuğunuzu sizden. Siz çocuğunuzu bir daha göremiyorsunuz. Bir de doğum şartlarından bahsedelim. Eee, Şimdi hapishanelerdeki mahkumların doğum şekli şu şekilde oluyor. Ellerini, kollarını, işte ayaklarını, her yeri kelepçeliyorlar yatağa, metal kelepçelerle ve bu şekilde doğum yapmasını bekliyorlar. Bu şekilde doğum yaparsa yapsın, yapamazsa kendisi, kaybeder. Çok da umurlarında değil zaten. Ve şimdi, tekrar empati yapalım istiyorum. Doğum her şey dört dörtlük olduğu takdirde, çok iyi maddi imkânlara, çok mükemmel bir hastane ortamında olduğunuzu, dünyanın en iyi doktoruna sahip olduğunuzu, işte, psikolojinizin çok yerinde olduğunu, bütün gebelik boyunca çok iyi beslendiğinizi, her şeyin dört dörtlük olduğunu varsayalım. Doğum o zaman bile çok zor bir eylem ve bu kadınların bunların hiçbiri yok elinde. Yani dört dörtlük olmayı bırakın. Hiçbir şart düzgün sağlanmamış. Psikolojiler muhtemelen alt üst, ve bu kadınlar, eee, bir de üstüne elleri kolları, kelepçeliyken, doğum yapmak zorunda bırakılıyorlar. İmtihanın, zorluğunu
hayal edemiyorum, yani idrak edemiyorum. Kafamda netleştiremiyorum. Yine, devam edelim. Heda Şateri'nin, bir ifadesi daha var, bununla alakalı. Onu okuyayım. Şey diyor, "En ağır olanı annelerin durumu, idi. Bebeklerinden ve çocuklarından zorla koparılan annelerin yaşadığı o acı, bir kadın, mahkum için en yıkıcı duygusal tecrübedir." Ya, sadece o anneyi de etkilemiyor bakın. Bu olayı gören yani, diğer kadın mahkumların acısını bir düşünsenize. Hiçbir şey yapamıyorlar, ellerinden hiçbir şey gelmiyor. Sadece izliyorlar bunu ve onların psikolojisinde de bu çok ciddi bir tahribat yaratıyordur, eminim ki. Ki zaten Hades Şatere de bunu, onaylar nitelikte bir röportaj vermiş. Devam edeceğim. Şimdi bir de aileden koparılma konusu var ki bu birazcık daha, işin psikolojik boyutuna, geçtik. Şimdi burada, Hades Şateri'nin ifadesini okumak istiyorum öncelikle. "Öyle anlar oluyor ki orada öylece otururken sadece ailenizin neye benzediğini, yüzlerini hatırlamaya çalışıyorsunuz." Yani insan aile üyesinin, belki annesinin, belki kardeşinin yüzünü unutabilir mi? Unutabilir. Hiç görmüyorlar ki. Yani bu hapishanelerde çoğunlukla, böyle görüş falan yok. Yani görüşe gitse bile alındığı çok nadir görülmüş, çok ekstrem durumlarda, aileleri görüşe alıyorlar ya da böyle çok 40 yılda bir görüşüyorlar. Şeyden bahsediyorum, her hapishane böyle olmayabilir ama, özellikle bu kadınların bulunduğu Daman Hapishanesi'nin böyle olduğuyla alakalı, eee, yine mahkumların, röportajları bulunuyor. Eee, ve şöyle diyor, Hades Şateri, "Zaman geçtikçe anılarınız silikleşmeye başlıyor. Sanki onlardan tamamen kopmuşsunuz gibi hissediyorsunuz." diyor. Ya, zaten ailenin üyesinin, yüzünü unutmak çok ciddi bir darbe psikolojiye. Anılarınızı da unutuyorsunuz. Çünkü insan, ailesinin yüzünü unutacak dereceye gelince zaten anılarını da unutuyor. Yani o raddeye gelene kadar zaten anılarınız gitmiş oluyor. Şimdi, eee, tek başınasınız. Yani ailenizden hiç kimse yok. Anılarınız da yok. Yani şöyle geriye dönüp baktığınızda geçmişiniz de böyle yavaş yavaş silikleşiyor. Belki annenizin sesini unutuyorsunuz. Eee, kokusunu unutuyorsunuz ya da çocuğunuzun. İlla annemiz olmamıza gerek yok ki. Bence, bir annenin evladının, kokusunu unutması, yani bilemiyorum anne olmadığım için mümkün mü ama, bir insanı o raddeye getirmek korkunç bir işkence. Haddad Şateri bir de şöyle söylüyor: Dış dünyada, Gazze'de ve Batı Şeria'da yaşananlara dair kısıtlı haberler aldığımız, o anlar dayanılmazdı. Bir de bu boyutu var. Şimdi örneğin, bir, mahkumuz. Sürekli empatiden gidiyorum ama başka türlü anlayabileceğimizi düşünmüyorum. Ve Gazze'de aileniz ya da Batı Şeria'da ve orada bombalama oluyor, bir olay oluyor ve siz bunu duyuyorsunuz ama siz hapishanedesiniz. Ailenizden haber alamıyorsunuz. Başına bir şey mi geldi? Öldü mü? Yaşıyor mu? Yaralı mı? Ya da daha kötü bir şeye mi maruz kaldı? Hiçbir şeyden haberiniz yok. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bakın çok çıldırtıcı bir durum. Gerçekten çok büyük bir çaresizlik. Sonra şöyle devam ediyor. Bu mezbahaların içinde, halkımızdan ve sevdiklerimizden tamamen izole edilmiştik. Ama sonra şöyle devam ediyor, ki ben, eee, burada, imanlarının derecesini idrak edemiyorum bu insanların. Şöyle söylüyor, üzüntümüzü veya korkumuzu dışa vurma lüksümüz bile yoktu. Hapishane yönetimine karşı her zaman dimdik ve güçlü durmak zorundaydık. Şimdi bu dersin benim için kilit cümlesi bu. Başından beri bahsettiğimiz o bütün korkunç ve insanlık dışı muameleye maruz kalıyorsunuz ve sonunda, üzüntünüzü
gözyaşınızı bile saklayacak kadar, güçlü bir irade ve psikolojiye sahipsiniz hâlâ. Hâlâ, işgalci, şeylere karşı, askerlere karşı üzüntünüzü belli etmeme, dik durma gayesindesiniz. Bunun sadece, ben hayatımda yani, sadece Filistinli insanlarda gördüm. Böyle bir, netliği, böyle bir irade sağlamlığını sadece onlarda gördüm. Bu cümlenin üzerine özellikle durmak istedim bu sebepten dolayı. Şimdi devam edeceğim. Bir başka başlık daha var. Aslında bu genel konuştuklarımıza, bir özeti gibi olacak. Fiziksel ve psikolojik baskı. Eee, Şimdi fiziksel olarak zaten hani söylediğimiz şeyler aslında, bir işkence çeşidi ama buna ek olarak, fiziksel şiddet de var. Yani değil ki, kadın bu, işte, mahkumlar bunlara fiziksel şiddet uygulamayalım gibi bir çekincesi yok zaten bu mahlukların ve böyle içlerinde bir öfke var, bu gardiyanların bastıramadıkları ve bu öfkeyi de kadın mahkumlardan çıkarıyorlar. Sık sık, öfkelerini bastıramadıkları zaman keyfi bir şekilde giriyorlar, hücrelerine, ve onlara fiziksel saldırıda bulunuyorlar. Onlar için bu kadar basit ve, bununla alakalı hiçbir açıklama yapmak zorunda falan da değiller. Hiçbir suçlamayı da, suçlama bile yöneltilmiyor ki üzerlerine zaten bunu yaptıktan sonra. Eee, Bir de şöyle bir şey var, çok pardon, bu fiziksel ve psikolojik baskıda. Şimdi psikolojik olarak, zaten mesela çıplak, sorgu, eee, çok ciddi bir psikolojik sıkıntı zaten. Bu bir istismar. Buna ek olarak hakaret var. Mahkumlara tükürüyorlar, hakaretler ediyorlar, daha çirkin, daha iğrenç, dilimin varmadığı, şeyleri var, muameleleri var ve sonra şey yapıyorlar mesela, İsrailli, esirlerle, Filistinli esirleri, yani Filistinli mahkumları aynı koğuşa koyuyorlar ve, İsrailli mahkumların yaptığı hiçbir şeyden İsrailli mahkumları, şey tutmuyorlar, sorumlu tutmuyorlar. İsrailli mahkumlar hapishanede bile daha fazla, eee, kayrılıyorlar. Yani orada bile bir, ırkçılık, bir şey var, ayrım var. Ve, eee, mesela İsrailli mahkum, gidip, Filistinli mahkumu eziyet ettiği zaman, yönetimden herhangi bir şey olmuyor. Bildiğiniz düşmanla 7/24 aynı ortamda yaşıyorsunuz. Yani, mesela gardiyanların belirli şeylerde, zaman dilimlerinde, işte, mesela atıyorum gelip de bu, eziyeti uyguluyorlar ama, öte yandan baktığımız zaman, İsrailli esirlerle, aynı ortamda durduğu zaman bu işkence 7/24 sürüyor. Hem psikolojik hem fizyolojik. Bu da, ayrı bir noktasıydı bu başlığın. Şimdi evet, içimizi kararttım. Çok daha kararacak ne yazık ki. Eee 2 tane, Filistinli mahkumun, ifadeleri var. Birazcık üstü kapalı bir şekilde konuşacağım. Çünkü gerçekten söylemeye dilim varmıyor bazı şeyleri ama bilelim istedim. Eee, Bilelim ve biraz kendimize gelelim istedim. En çok da kendim için, kendi adıma konuşuyorum. İsimlerini vermedim. 2 mahkumdan bahsedeceğim. Bu onların, utanılacak ya da, ayıp ya da, böyle, hani, kötü bir şey yaptıklarıyla alakalı bir durum değil. Ben sadece onların, eee, bu şekilde anılmak istemeyeceklerini, onlara saygımdan, onların isimlerini gizlemek istedim. Umarım, siz de anlayışla karşılarsınız. Eee, Şimdi bir, mahkum var. Onun ifadesinden, başlayacağım inşallah önce. Eee, Diyor ki, "Beni bir odaya soktu.
İçerisi de işte tüm esir kızların maalesef giyinik olmadığını görüyor. Hepsi tamamen soyulmuştu diyor. Ve şaşırıyor. Yani şaşırınca da oradaki odadaki diğer kızlar soruyorlar. Neden şaşırdın? Niye bakıyorsun ki bize diyorlar. Onlar da diyor ki bakıyorum çünkü hepimiz diyor hani giyinik değiliz. Çok şaşırdım. Nasıl böyle bir durumdayız diyor. Eee, sonrasında bu işte işgalci terör örgütünün gardiyanları eee, bu hanımefendiyi çağırıyorlar. İşaretlerle yanına çağırıyorlar. İşte ve su vereceklerini zannediyor bu hanımefendi. Ama bu aldatmaca, bir tuzak. Eee, yanında çocukları da var bu arada bu hanımefendinin. Çocuklarına diyor ki işte çocuklar bizi su vermeye götürüyorlar. Birazdan yanınıza döneceğim. Eee, yani çocukları da orada kalıyor. Bu hanımefendiyi tek başına alıp götürüyorlar. Bir çadıra kadar yürütüyorlar. Çadırda İsrailli bir kadın asker var. Eee, kıyafetlerini çıkarıyorlar bu hanımefendinin. Eee, ve içeri girdiğinde çok korkmuş. Yani hatta burada da ekranda da var. İçeri girdiğimde çok korkmuştum çünkü arkamda silahlı bir asker vardı. Beni öldüreceklerini veya döveceklerini düşündüm diyor. Daha sonra işte bu hanımefendiye işte şey yapıyorlar, kıyafetlerini çıkarıyorlar dediğim gibi. Eee, işte yürü yürü diye bağırıyorlar o vaziyette. Elleri de bağlı. O şekilde yürütüyorlar bir yere. Sonra bu askerlerden birisi diyor ki işte İsrail'e hoş geldin. Sonra bu hanımefendi işte çocuklarım nerede, onlara ne oldu diye soruyor çünkü annelik içgüdüsü. Sonra çocukların iyi diyorlar sadece. Eee, neyse velhasıl bu şekilde gidiyor. Eee, sonra bir odaya sokuyorlar bu hanımefendiyi. Gözlerindeki bağı çözüyorlar. Etrafta devasa hoparlörler tarzı şeyler var diyor ama bunlar kamera arkadaşlar. Ve bu kameraların önünde bu hanımefendiye tekrar üzerine çıkartmasını söylüyorlar. Eee, ve bu vaziyetteyken işte hanımefendinin görüntüleri çekiliyor. Aynı zamanda ona bağırıyorlar, üzerine tükürüyorlar ve küfrediyorlar. Eee, en sonunda işte bu işkence bitiyor. Eee, sonrasında onu oradan çıkartıyorlar, başka bir alana götürüyorlar. Orada da yine esir kadınların tamamının giyinik olmadığını görüyor. Eee, ve tekrar onu işte o muameleye maruz bırakıyor. Maalesef işte diğer söylemeye dilimin varmadığı muamelelere de maruz bırakıyor ve sonrasında bütün paralarını alıyorlar bu mahkumların. Bu muameleye maruz bırakıyorlar ve sonrasında da hiçbir şeyleri olmadan eee Kerem Ebu Salim sınır kapısına atıyorlar. Gidin, koşun diyorlar. Bu şekilde bırakıyorlar. Burada da yazıyor. Şimdi bu 1'inci röportajımızdı. Kusura bakmayın çok kekeliyorsam çünkü nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum. Çok zorlanıyorum gerçekten ama konuşulması gerektiğine inanıyorum dediğim gibi. Şimdi diğer mahkumumuzda da şöyle bir röportaj var ki ben bunu nasıl okuyabileceğimi şu an bilmiyorum. Şimdi bu hanımefendiye de çıplak arama yapıyorlar ama ekranda gördüğünüz gibi maalesef bir aile üyesinin önünde buna maruz kalıyor, ve bunu şundan sebep yapıyorlar. Şimdi bu hanımefendinin babasının, yani, imani hassasiyetleri var, ahlaki hassasiyetleri var, bütün Filistinlilerin var ve bunu o kadar iyi biliyorlar ki bunu kullanıyorlar. Bakın, bir insanın, eee, daha daha yumuşak bir karnı yok yani. Daha fazla isabet alınabilecek, daha fazla zorlanabilecek bir sınırı yok.
Ki zaten bu hanımefendi de diyor ki bu çok hassas bir durum. Sanki babamın içindeki en temel, en önemli şey darbe almış gibiydi diyor. Bu kadar acımasız, bu kadar şeytanlaşabiliyorlar. Ama bu kadınlar bunu yaşıyor ve biz bunlara gözümüzü çevirdiğimiz zaman bunlar yaşanmıyor değil. Bizim bunları bilmemiz lazım. Bizim bunları çok iyi bilmemiz lazım. Eminim ki bu hanımefendi bu röportajı vermekten çok da mutlu değil. İnsanlara bunu anlatmaktan çok da hoşnut olduğunu zannetmiyorum. Hiçbirinin hoşnut olduğunu zannetmiyorum. Ama anlatmak zorunda olduğunu biliyor. Çünkü bilinmeli. Çünkü başka şekilde duyuramayacak sesini. Bize duyurmak için anlatıyor bunları. Biz de duymalıyız. Bu sebepten buraları eklemek istedim. Şimdi geçeceğim. Çok kısa bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu olayları yayınlayan bir STK var. Bu dönemde işte Filistinli kadın esirlerin cinsel istismara maruz kalmalarına dair Filistin'de bir STK. Daha sonrasında El Halil'deki bu işte hani ailelerin büyükleri vesaire var ya işte kabile reisi tarzında. Onlardan çok ciddi tepkiler geliyor. Sakın bunları yayınlamayın. İşte bunlar çok mahrem olaylar vesaire diye. Şimdi burada bu kabile liderlerinin derdi şu. Stigma diye bir şey var. Stigma nedir? Toplumsal damgalanma. Çok özür diliyorum. Şimdi bu damgalanmayı bu kadınlar yaşamasın istiyorlar. Çünkü en nihayetinde mesela ben neden isimlerini vermedim bu hanımefendilerin? Çünkü belki ben karşılaşmayacağım bu hanımefendilerle. Ama yarın öbür gün birisi yani neden o hanımefendinin YouTube'da böyle şeyler yaşadığına tanık olsun ki? Değil mi? Ya da bunu yaşadığı ortamdaki insanların hepsinin bildiğini düşünelim. Bütün işte yaşadığı mahalledeki herkes biliyor. Herkes iyi niyetli değil. Herkes bunun o kadının suçu olmadığını idrak edebilecek seviyede de değil. Sonucunda ne olur? Bu kadınlar damgalanırlar. Bu yüzden biraz daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Buna da yer vermiş oldum. Şimdi hızlıca devam edeceğim. Bu son direnişçimiz. Ondan da bahsetmek istedim. Onu çoğumuz biliyoruz aslında. Bu fotoğrafla tanıdık onu. Ahedet Tamimi. Kendisi şey Filistin'in cesur kızı olarak isimlendiriliyor. Neden? Çünkü bir kardeşi var 12 yaşında Muhammed Tamimi. Şimdi bu işgalci terör örgütü köylerine geliyor Ahedet Tamimi'nin ve işgal etmek istiyorlar. İşte insanları tutuklamaya çalışıyorlar vesaire vesaire. Kardeşi de taş atıyor bu işgalcilere. Kardeşi 12 yaşında, kardeşi taş attığı için kardeşini tutuklamaya çalışıyorlar, götürmeye çalışıyorlar. Ahedet Tamimi de 11 yaşında bu hadise gerçekleştiğinde ve işte bu işgalci terör örgütünün askerinin elini ısırıyor. Gördüğünüz gibi fotoğrafta bu çok o zaman çok gündem olmuştu. Çok cesur bir kız gerçekten. Böyle bir olay var. Şimdi ona neden yer verdim? Mahkumlardan bahsediyorduk. Büyüdükten sonra kendisini tutukluyorlar. İşte çünkü kendisi belirli yayın platformları üzerinden yayınlar yapıyor ve hani Filistin direnişini destekliyor. Bu sebepten kendisini işte 19 Aralık 2017'de tutukluyorlar ve 8 ay boyunca tutuklu kalıyor. 8 ay sonra da şeyden çıkıyor, cezaevinden çıkıyor ve hani röportajda diyor ki bu Filistin kadınlar çok zorluk yaşıyorlar. Ben direkt hani bizzat gördüm. Ve bunun diyor neden diyor kadın örgütleri tarafından diyor hani uluslararası kadın örgütleri işte feminizm adı altında kurulan STK'lar vesaire tarafından neden diyor gündemde değil diyor. Neden konuşulmuyor diyor. Filistinli kadınlar kadın değil mi diyor. Siz neden bizi umursamıyorsunuz diyor. Bu yıllardır sorduğumuz bir soru. O da soruyor bu soruyu. Ve bununla alakalı da işte Independent diye bir dergi var. Oraya bir yazı yazıyor.
En büyük işte hedeflerinden birisi hukuk okumak. Sebebi yine aslında başta konuştuğumuz gibi uluslararası alanda Filistin'in haklarını savunmak ve bunu kanıtlamak. Yani aynı zamanda Filistinli kadın mahkumların, Filistinli kadınların da haklarını savunmak böyle istiyor. Bir de Ahdet Tamimi hakkında şöyle bir şey var. Tutuklandığı zaman işte bu İsrail'in Eğitim Bakanı Naftali Bennett diyor ki işte hayatı boyunca diyor hapishane hücresinde diyor şey yapacak diyor, çürüyecek diyor. Böyle bir şey var ama en nihayetinde elhamdülillah ki özgür kalıyor Ahdet Tamimi. Bir de şöyle bir detay var. Kendisine işte bu cesaretinden kaynaklı Başakşehir Belediyesi çağırıyor işte Türkiye'ye ve Hanzalı Cesaret Ödülü veriliyor. Bunu da eklemek istedim. Şimdi benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. E, Son olarak biz neler yapalım? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çok kısa. Şimdi arkadaşlar biz bunları konuşuyoruz, dinliyoruz, işte okuyoruz. Eee, Ve bunlar internette var oluyorlar. Ama çok az sayıda bilgi var. Çok az sayıda belge var. Eee, Örneğin girip baktığınız zaman, işte, literatür taraması yaptığınız zaman, eee, Gazze'deki kadınlar hakkında hiçbir şey bulamazsınız. Yani hiçbir şey demeyeyim de çok az araştırma vardır. Onların da çoğu dışa dokunur araştırmalar değildir. Şimdi bunun sebeplerinden birisi şu: eee, oraya gidip, işte, bir deneysel çalışma vs. yapılamıyor olması. Eyvallah, buna bir şey söyleyemem. Bir sebebi de şu: hiçbirimiz bunun üzerinde akademik alanda çalışmıyoruz. Ben bunu bu dersin benzeri bir ders sonunda da söylemiştim. Hep söylüyorum. Çok önemli görüyorum. Bakın, fark ettiysek bu andığımız mahkumların hepsi uluslararası alanda yaşanan zulmü kanıtlamak niyetindeler. Kanıtlamamızın bir diğer yöntemi de şu: akademik olarak yayın üretmek. Bakın, alanımız ne olursa olsun illa sağlıkçı olmak zorunda değiliz. Bizim bol bol yayın üretmemiz lazım. Belgeye dökmemiz lazım yaşananları. Çünkü yarın öbür gün biz medyayı Holocaust söylemleriyle yönlendirebilecek kadar eee, şey değiliz onlar gibi. Ya hem sahtekâr değiliz, hem de o kadar yanıltmacayı iyi yapamıyoruz malum. Ki zaten yanıltmaca yapılacak bir durum da yok. Ama onlar çok güzel algı yönetiyorlar ve bunun sonucunda zaten her şeyi silmek niyetindeler. Her şey onların elinde. O zaman biz ne yapalım? Biz belge üretelim, biz akademik yayın üretelim, bilimsel olarak geçerliliği olan şeyler yapalım ki bundan 10-15 sene sonra, yani belki de, hatta belki daha da yakındır inşallah, özgür olduğu zaman Filistin, biz bunların hepsinin hesabını sorabilelim. Her şey için elimizde bir kanıt olsun. Onu da geçtim. Savunmayı ya da bunun hesabını sormayı da geçtim. Bizden sonraki nesillerin bunları bilmesi gerek. Bakın, böyle zulümler gördük. Biz böyle şeyler atlattık da özgürlüğü böyle elde ettik demeliyiz. Bu sebepten özellikle herkesin kendi alanında en az bir akademik makaleyle literatüre katkıda bulunması gerektiğini düşünüyorum. Naçizane tavsiyemdir. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorusu olan varsa alabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemizden nasip razı olsun Sayın Hocam. Soruları şimdi kontrol ediyorum. Sesim geliyor mu? Hı hı, geliyor. Heh, tamam. Hocam size teşekkürler var. Bir soru yok. Zaten her şey yeterince açıktı. Rabbim inşallah bizlerin de çalışmalarını izler bırakanlardan eylesin. İnşallah bu alandaki Amin. çalışmalarımız iz bıraksın. Dediğiniz gibi daha fazla, daha kıymetli, daha akademik çalışmayı da bizlere nasip etsin. Allah razı olsun. Amin inşallah cümlemizden. Hayırlı Evet. akşamlar. Hayırlı akşamlar.